Evet arkadaşlar, merhaba. Tekrardan yollara koyulduk. Şimdi Yenifoça yazlıktan çıktım. Şimdi Aliya Sanayi'de debriyaj hidrolünde bir şey vardı, eksilme vardı. Onu tamamladıktan sonra, hallettikten sonra problemi. Bir gece daha yazlıkta kaldım. Şimdi yola çıktım. Hedefimde Dikili var şu anda. Dikili'de kalmadım hiç. Yani ortamını bilmiyorum. Yani Dikili'yi daha iyi öğrenmek istiyorum. O yüzden oraya gideceğim. Belki bir gece, belki iki gece Dikili'de kalacağım. Sonra yavaş yavaş kuzeye doğru çıkacağım, İstanbul'a doğru. Konaklaya. Gezin, gördüğüm yerleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Yeni Şakran'dayız. Yeni Şakran nereden çıktı diyebilirsiniz. Asıl amaç Dikili'ydi benim için. Ama burayı çok merak ediyordum ben. Görmek istiyordum. Yolda geçerken bir gelip bir bakayım dedim. Bakın burada böyle bir göl var. Burası göl, deniz değil. Böyle yeşil bir alan burası. Karavanlar gelmiş. Bir tane karavan var. Ben de geldim. 2 karavan oldu. Kamp yapan bir aile var. Piknik yapan ya da. Buraya Aliağa Belediyesi tuvalet koymuş. Ama tuvalet kapalı. Muhtemelen mevsim geçti diye kilitlemişler. Yazın güzel olabileceğini düşünüyorum o yüzden. Hemen yanında bir çeşme var. Bakın. Karavanımızı buraya koyduk. Duşlar var. Bakın burada. Yani yazın gelinebilecek güzel bir rota gibi geldi bana. O yüzden burayı bir göstermek istedim. Bak, burası da plaj. Buradan da plaja çıkıyorsunuz. Evet, Yeni Şakran plajı. Bakın böyle güzel bir kumsalı var. Hani kumu çok güzel değil, bir sarımsaklı kumsalı gibi değil. Ama durgun bir deniz. Çok durgun bir deniz var. Çok kapalı, tamamıyla kapalı bir koy. Hiç dalga yok. Suyu nasıl, çok merak ettim. Biraz böyle çamurlu gibi ama çamurlu böyle balçık gibi ama kum yine. Böyle bakın, evler, denizin kıyısında hemen evler var. Evden çıkıp denize giriyorsunuz. Sakin bir kasaba burası, Yeni Şakran. Çok sakin. Eğer canınız sakinlik istiyorsa, dinginlik, burası o anlamda güzel bir yer. Hani yaz olsaydı denize girme vesaire filan bilmem ne imkanı. Şu anda da girilebilir ama serin biraz yani. Denizden çıktıktan sonra üşürsünüz. Onun için bilemiyorum. Kalıp kalmakta kararsızım. Ama şey güzel, manzarası, sakinliği çok hoşuma gitti. Bakın zaten karşıda yol gözüküyor. Yani Aliağa'dan gelen, Çanakkale'ye doğru giden yol karşıda gözüküyor. Burası hemen yol üzerinde, Yeni Şakran. Böyle bir yer arkadaşlar. Yazın burası çok güzel oluyordur eminim. Şimdi gelip bir fotoğraf çekeceğim. Merak ediyorum şurası nasıl çıkacak.
Evet, ama yazın gelmek için hani güzel bir yer diye düşünüyorum. O yüzden özellikle göstermek istedim burayı. Şimdi biraz fotoğraf çekeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ha, bu arada burası da orman, bakın. Yani gölün arkası da orman. Renkler çok güzel. Evet, böyle yani hem yeşilin hem mavinin hem gölün hem denizin olduğu, tuvalet, su ve duş imkanlarının da bulunduğu bir yer. O yüzden hakikaten aklınıza bulunsun burası. Bir köşeye yazın. Yaz aylarında gidecek bir destinasyon olarak yazın mutlaka. Yeni Çakran'da 200 saat harcadıktan sonra Dikili'ye geldim. Çok sakindi. Denize girilmiyordu. Hani yazın güzel ama bu mevsimde çok fazla bir esprisi yok gibi geldi bana. Onun için Dikili sahile geldim. Burada kalacağım bu akşam. Bakın, karavanı da şuraya koydum. Hemen. Çekme karavanın arkasında. Zaten sahil boyunca karavanlar var burada. Çok değişik karavanlar var, bakın. Bulgaristan'dan gelmiş. Evet, biraz sahilde yürüyüş yapayım. Biraz karnım acıksın. Sonra akşam yemeğini hazırlayacağım. Hava da biraz duruldu. Yeni Çakran'dayken bayağı bir rüzgar başlamıştı. Biraz o yüzden kalmadım, hani hava bozacak diye. Şimdi burada düzeldi, burası daha güzel oldu. Bir tane orada da düzelmiştir. Yakın yerler çünkü. Bakın, sahil böyle. Yani Bademli tarafına, belki yarın bir Bademli tarafına gidebilirim. Bakacağım. Evet, bakın burada da bir Dikili hatırası videosu çekelim. Evet, sahil böyle. Daha da gidiyor. Video çekelim. Evet, Dikili'den merhaba herkese. Şöyle yürüyüşümüze devam edelim. Burası balıkçı teknelerinin olduğu liman kısmı.
Sahil güvenlik komutanlığı var. Ve kafeler var. Böyle çay bahçeleri. Öyle şirin bir yer. Evet, Dikili'yi keşfediyoruz. Tabii herkes uzun kollu. Artık yazın şeyi kalmamış. Daha böyle bir kış moduna geçirmiş. Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ne kadar şirin. Evet, daha böyle ilk bakışta Dikili ile ilgili izlenim çok Atatürkçü bir yer oldu yönünde. Hemen meydandaki Atatürk heykeli de muhteşem. Böyle kasabaları seviyorum arkadaşlar. Aslına bağlı, atasını inkar etmeye. Bakın burası da balıkçılar. Buradan balık alabiliyorsunuz. Su Ürünleri Kooperatifi burada. Evet, burası Dikili Meydan. Şöyle biraz daha yürüyelim. Sonra yavaş yavaş karavana dönelim. Karnım acıktı. Bir şeyler yiyelim. Bir şeyler hazırlayalım. Evet, bugün ama bulut olunca böyle güneşin batışı enteresan oldu. Tabi biraz erken güneşin batması için ama aradaki ışık süzmeleri çok güzel. Süzmeleri. Bakın. Sağ tarafta da Dikili plajı. Sahile. Evet. Şimdi yavaş yavaş karavanımıza gidelim arkadaşlar. Arabamızın olduğu yer burası, bakın. Evet, işte şuradan batıyor. Evet. Şimdi yemek hazırlama zamanı. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba. Şu an Dikili'deyiz. Bakın, bulunduğumuz alan öyle bir ışıklandırıldı ki gündüz gibi oldu. Bakın, bizden daha aydınlık. Bugün hava biraz bulutluydu. Burası arabayı park ettiğimiz yer. Bu saatte çok rahat çekim yapabiliyorum ışık böyle olduğu için. Bakın, burası da sahil yolu. Şöyle bir fotoğraf alayım ben.
Arkadaşlar, Dikili'den herkese günaydınlar. Bakın, şu an Dikili sahildeyiz. Dün gece burada kaldık. Karavanımız burada. Burası da sahil yolu. Meşhur Dikili'nin, güzel ışıklandırılmış. Dün gece resmen gündüz gibiydi. Yani bütün perdelerin falan kapalı olmasına rağmen araba aydınlıktı içi. Aslında gece çekmek istiyordum, unutmuşum. Sabaha kadar çalıştı bu ışıklar. Bayağı pırıl pırıl. Şöyle biraz yürüyüş yapalım. Sahil yolunda olmanın avantajını yaşayalım dedim. Çıktım. Deniz bu şekilde. Sabahları hava biraz serin oluyor. Şu anda da yani uzun kollu giymek gerekiyor. Güzel bir hava var bugün. Dün bulutluydu. Bugün daha çok güneş olacak inşallah. Benim de güneş panellerim enerjiyle dolacak. Öyle diyelim. Şimdi buranın bir güzelliği de hemen yakınında tuvalet olması, duş olması, su olması. Önemli bir avantaj. Bu arada insanlar buradan denize giriyorlar anladığım kadarıyla. Bakın. Merdivenler yapılmış. Şimdi duş da konmuş. Yazın gelip görmek lazım. Evet bakın. Buradan denize giriliyor yazın. Denize girip hemen burada da duşunuzu alabiliyorsunuz. Yani karavanla geldiğiniz zaman burada hani eğer doğadan çok vahşi doğada böyle ıssız doğada kalmak istemiyorsanız ama deniz kenarı olsun, hani şehir içi olsun, güvenli bir yer olsun, alışverişimi kolay yapayım diyorsanız hani burası güzel bir yer. Çok güvenli. Yani geceleri gündüz gibi aydınlatılıyor neredeyse. Tuvaleti var, duşu var, su alabilirsiniz. Denize girilebiliyor. Plajdan da girilebiliyor. Ya da sahilde işte şeyden merdivenlerden de inerek girebiliyorsunuz. Yürüyüş yapabilirsiniz. O anlamda güzel bir yer. Hani Dikili şöyle bir baktığım zaman bana çok böyle bir yani otantik gelmiyor. Çok yeni evler var. Daha böyle küp şeklinde binalar, yani çok katlı binalar filan. Ama bu sahil yolunu güzel yapmışlar. Çevresi güzel, bademli vesaire. O yüzden hani burayı da düşünebilirsiniz. Karavanla gelip kalmak için. Yol boyunca da karavanlar var. Hani dün göstermiştim biraz. Şu anda bile benim karavanın hemen yanında 2 tane. Sol tarafında, sağ tarafında da bir tane, 3 tane karavan var. Evet, muhtemelen bugün buradan ayrılacağım. Ayvalık tarafına geçin diyorum. Oranın havası daha çok hoşuma gidiyor. Hava derken ortamı. Evet, şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayıp bu manzara eşliğinde kahvaltımızı yapalım. Sonra yavaş yavaş yol hazırlıklarına girişiriz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi karavanımıza geldik. Karavanımızı açalım. Yavaş yavaş kahvaltı hazırlıklarına girişelim. Tabii ondan önce etraf toplayalım. Bakın böyle. Yani ben gece böyle yatıyorum. Yatak şeyi böyle oluyor bu karavanın. Daha önceden göstermiştim.
Uyku tulumu kullanıyorum ben. Bu aslında bir uyku tulumu ama açılınca battaniye gibi oluyor. Yani hatta yorgan gibi oluyor. Bunu Decathlon'dan almıştım. Çok memnunum. Bakın yani bayağı bir şey oluyor. Büyük bir şey oluyor. Çok da yeterli. Yani dışarıda sıcaklık 10 dereceye kadar bu şey yapıyor. Zaten dışarıda sıcaklığın 10 derece olması demek dışarıdaki sıcaklığın 5'lere 4'lere falan düşmesi ki çünkü karavan da 5-6 derece ekliyor içine. Yani karavan dışındaki sıcaklık 5 derece falan düşecek ki hani ben bununla bu yetersiz kalsın. Bu anlamda şey yani çok yeterli. Özellikle bu bölgede seyahat edenler için hani doğuya Erzurum'a Kars'a gidecekseniz yetmez ama bu zamanda buralarda bu çok yeterli. Hatta şöyle diyebilirim. Kışın bile bu bölgede yeterli. Çünkü bu bölgede çok nadir 5'in 4'ün altına iner sıcaklık. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi yastığımı yorganımı toplayayım. Kahvaltı düzenine geçelim. Yavaş yavaş kahvaltımızı yapalım. Bakın bunun şuradan fermuar var. Kapandığı zaman fermuarı şöyle koyayım. Daha iyi görünsün diye. Bakın şöyle. Evet bakın burada kapandığı zaman bu bir uyku tulumu oluyor böyle. Yani hani çok üşürseniz uyku tulumu haline getirip böyle de içine girebilirsiniz ama şu anda çok yeterli oluyor. Ben bunu yorgan gibi kullanıyorum. O anlamda hem kolay, pratik hem de hakikaten sıcak tutuyor. Fonksiyonel diyebiliriz. Böyle yatak düzenim böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunları kaldırıyoruz. Böyle kaldırması 3 dakika falan sürüyor. Bakın. Şöyle. Buraya koyuyorum ben bunları. Şöyle. Şurada yerim var. Buraya atıyorum bunları böyle. Tüm yatak yorgan malzemelerini bu dolap alıyor. Sonra bunları kaldırıyoruz şu şekilde. Bu da buraya. Evet. Uyurken de bütün çantaları burada tutuyorum. Ki yer kaplamasınlar diye. Evet gördüğünüz gibi yatak oldu. Yatağı kaldırdık. Masamızı kurduk. Toparladık. Şimdi kahvaltı oturma düzenine geçtik. Bakın perdeleri de açtım. Şu anda dışarısı böyle. Hafif güneşli bir hava var bugün. Parçalı bulutlu. Yanında hemen başka bir karavan var. Bulgar plaka. Bu tarafında da 2 karavan var. Bir tanesi çekme karavan bu. Onun yanında da başka bir karavan var. Böyle keyifli bir gün başlıyor. Dikili'de. Evet şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Bakın ben bu ekmekleri çok seviyorum. Lavaş ekmeği ya da tandır ekmeği diye geçiyor bunlar. Yumurtayı haşlanmış kullanıyorum. Böyle haşlayıp şu şekilde koyuyorum. Eşliği yesin de altı daha sarı oldu. Şöyle yayıyorum bunları.
Üzerine biraz soğan. Bu benim çok sevdiğim kahvaltı. Karavanda kahvaltı. Sabah kahvaltısı soğan yiyorum, kusura bakmayın, ama tek başına yaşayınca çok da rahatsız edici olmuyor. Evet, arzu ederseniz işte biber de doğrayabilirsiniz. Biraz biber doğrayalım. Çok biberle güzel oluyor. Küçük küçük biberlerin özelliği. Hafif bir tat veriyor içine. Evet, bir tane de köy biberi doğradık. Sonra bunu böyle katlıyorum şu şekilde. Dürüm yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Ha, tuz atacağız önce bir. Pardon. Tuz atmayı unuttuk. Evet. Tuzumuzu da alalım. Çok tuzlu seviyorum bunu. Sonra bu şekilde katlıyorum. Bu şekilde katlıyorum. Şimdi bu dursun. Sonra domatesimizi doğrayalım. Evet arkadaşlar, kahvaltıyı hazırladım. Biraz tuz ekliyoruz. Domates, zeytin, peynir ve benim yumurtalı, soğanlı dürümüm var kahvaltıda. Bakın, son derece kolay bir kahvaltı. Biraz da zeytinyağı ekliyorum ben. Zeytinyağı çok faydalı. Her yemekte yenmesi gereken bir gıda bence. Evet, her şey hazır. Çayımız da hazır. Zeytinimiz de var. Kahvaltıya başlayalım. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere diye. Arkadaşlar, hep karavan hayatının güzel taraflarını gösteriyoruz. Biraz da karavan hayatının acı demeyeyim ama hani böyle çok da keyifli olmayan tarafları. En azından bir bulaşık makinemiz yok. O lüksümüz yok. Her şeyi elle yapıyoruz. Böyle su az gitsin diye dikkat ediyoruz. Benim depolarım 100 litre alıyor temiz suyu. Kirli suyu da 100 litre alıyor. Onun için her ikisini de çok idareli kullanmam gerekiyor. Yani eğer hani hava soğuk olursa çok duş almazsam denize girip çıkıp karavanı kullanarak, bu bana neredeyse 100 litre yani bir haftaya yakın yetiyor. Ekonomik kullanmak kaydıyla. Tabii ben mesela yemeği yedikten sonra yani peçeteyle tabağı sıyırıyorum. Temiz bir hale getiriyorum aslında. Ondan sonra yıkıyorum. Yani böylelikle tabak üzerindeki artıklar depoya gitmemiş oluyor, kirli su deposuna. Çünkü o deponun da hani içinde artıklarla dolması ve ileride tıkanma durumu var. Gerçi onun da şeyleri var, lavabo başlar vesaire, sirke bir şeyler koyup onu da şey yapabiliyorsunuz ama uğraşmaya değmez. Onun için ben her şeyi tertemiz yapıp öyle yıkıyorum. Bakın her şeyi savunmadım, ondan sonra bir defada kurulayıp böyle, yani karavan hayatı güllük gülistanlık değil. Böyle bir tarafı da var. Tuvalet tarafı var. Yani eğer yaban bir yerde kalıyorsanız, tuvalet olmayan vesaire, tuvaletinizi de temizlemeniz lazım. Dolan tuvaleti boşaltmanız lazım. Tabii bunlar normal hayatta karşılaşmadığınız şeyler, işler. Ama hani güzelliklerinin yanında bu negatif tarafları bana çok şey gelmiyor açıkçası. Kötü gelmiyor. O yüzden zaten bu hayatı keyifle yapıyorum. Evet, bulaşıklarımız bitti. Şimdi biraz da etrafı toparlayalım.
kurulayalım. Karavan tabii çok tozlanıyor çünkü hani yol kenarlarında duruyorsunuz genelde. Ya da bulunduğunuz yerlerde bazen yol olmuyor. Geçen araçların kaldırdığı tozlar mozlar direkt aracın içine giriyor. Onun için içinin hakikaten temizlenmesi, silinmesi gerekiyor sık sık. Bakın bir tarafları silmedim ben. Bayağı bir toz olmuş mesela. Bir süredir. Evet. Öyle bir eliniz üzerinde olması lazım sürekli. Zaten ama küçük bir alan olduğu için hani çok da şey değil. Çok da böyle insanın canını yakmıyor temizlemesi o kadar. Masamı da sileyim. Ondan sonra bir sabah kahvaltısını bitirmiş olacağız. Bunlar çok kullanılıyor. Daha önceden ben anlatmıştım. Havlu kağıt ve bu kolonyalı mendiller karavanda hayat kurtarıyor. Hem hayatta kolaylaştırıyor. Hatta ben paspas olarak bile kullanıyorum. Yattıktan sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi Dikili'den yola çıktım. Ayvalık istikametinde gidiyorum. Akşam muhtemelen Ayvalık'ta kalacağım. Ondan sonra da bakacağız. Belki yolda ilginç bir yerler bulursam uğrarım. Ama bu gece Ayvalık'ta kalmak istiyorum. Evet, yeni maceralarda buluşmak üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Yine uzun bir aradan sonra deniz kenarına geldik. Bakın burası Salihler. Karavanı koyduğumuz yer burası. Burası halk plajıymış. Çok güzel bir kumu var. Duşlar var. Yani yazın gelinebilecek güzel bir yer gibi gözüküyor. Kum çok hoşuma gitti. Nefis. Valla hava da güneşli, onun için biraz kısa kollu ve şortla çıktım. Biraz güneşleneceğim. Denize bakacağım. Deniz liman bugün. Deniz çok güzel. Deniz pırıl pırıl arkadaşlar. Bakın. Tertemiz bir deniz var. Vallahi burası çok güzelmiş. Bayıldım. Duşlar, muşlar. Hemen şu yukarıda marketler var. Evet. Burası da böyle bir yer. Buraya da yazın gelinir. Yani karavanla kalınır. Mesela şu beyaz arabanın olduğu yere araba konulur. Ondan sonra kalınır. Duş, her şey var. Su var. Tuvalet de vardır burada eminim. Şunlar tuvalet olabilir belki, şu mavi. Ya da kabin onlar. Evet. Çok beğendim burayı. Evet, burayı da bucket listeme koyuyorum. Gelmek üzere ama havanın daha güzel olduğu bir zaman. Gerçi şu anda güneş açsa yine güzel burası ama hava şansı biraz kötü. Pırıl pırıl bir deniz var. Evet, hava bozdu biraz.
Böyle rüzgarlandı. Salda oturmuyor artık. Bayağı rüzgar çekti. Çünkü karavana geldim. 2 saat keyif yaptım arkadaşlar deniz kenarında. Ama rüzgar çıktı çok kötü. Yani rüzgar böyle bayağı bir vücudunuza çarpıyor. Kötü bir hava. Onun için şimdi karavana geldim. Ayvalık'a doğru hareket edeceğim. Burası çok güzelmiş. Burayı not ettim. Ben de gelmek istiyorum yani. Baharda olabilir. Ya da yazın olabilir. Burada gelip kalacağım. Çok güzelmiş. Evet, burayı da şöyle bir çekelim karavanla. Bir tane karavan var, yabancı muhtemelen. Bizim dışımızda. Bir de biz varız. Evet, bayağı bir fırtına çıktı. Araba dışarıda durulmuyor. Arabanın içine geldim. Buradan kaçacağım arkadaşlar. Bakın bayağı bir rüzgar var. Neyse, güzel bir şey oldu. Güneşlenme oldu benim için. Şimdi gidelim. Yola çıkalım. Isındık. Araba bayağı toz oldu yalnız. Yeni maceralarda buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere. Karavanda kalın, sevgiyle kalın.